Bugün pazara gittim ve vişne reçeli yapacağım. Vişnemi aldım. Gördüğünüz gibi vişnelerim burada. Şimdi bunları temizleyeceğim ve reçelini hazırlamaya başlayacağım. İlk aşamasına başlıyoruz. İlk aşamasını ne yapacağız? Çekirdeklerini ayıracağız. Burada toplamda 3 kilo vişne var arkadaşlar. 3 kilo vişneden yapacağım. Pazara gittim. Bugün aldım vişneleri. Şurada bir hafta gibi bir zaman sonra bu vişneler bitecek. Eğer yapmak isterseniz kaçırmayın. Bir hafta falan bir süreniz var. Şöyle bir tencerem. Yıkadım ben bunları bir posta. Ama şimdi sap kısımlarını ayıracağım. Nasıl ayıracağız? Onları size göstereyim. Yapacaksanız tarif etmek için ilk aşamasını göstereceğim. Şimdi bu vişne reçelini bir çeşit çekirdekli olarak yapabilirsiniz. Bir çeşitte çekirdeklerini çıkararak yapabilirsiniz. Çekirdekli olarak nasıl yapacağınız şöyle bu şekilde tane olarak çekirdekleriyle birlikte reçel yapacaksınız. Bu nasıl olur merak eden varsaydı YouTube kanalımda ayrıntılı videosu vardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kış gelmeden reçelimizi yapalım. Her meyvenin zamanında reçelimizi yapacağız. Hemen ben şimdi ayıklama aşamasına geçeceğim. Ben bir posta yıkadım bunları ama şöyle bakın çok kolay. Şöyle hemen tane tane böyle çok olmuşlar. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde ayıklayacağız. Evet bakın temizledik şu anda. Bitti. 3 kilo vişneyi güzel güzel temizledik. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar vişnelerimiz burada. Dediğim gibi çekirdekli yapacaksak bu şekilde, çekirdeksiz yapacaksak çekirdeklerini çıkaracağız. Şimdi ben size göstereceğim nasıl ayıkladığımı. İyi bakın. Böyle vişnenin şimdi çekirdeklerini çıkaracağız. Çok kolay, hiç pipet mipet aramayın. Şöyle aldınız mı? Şöyle hemen yarın içinden çekirdeği tutup alın. İşte böyle bu şekilde kabuğunun içine atın. Biraz zaman alacak ama en güzeli bu da oluyor çünkü. Bakın çok kolay bir şekilde çıkıyor. Her zaman işin kolayına kaçmak gerek. Saatlerce pipetle uğraş da denk getirip de çıkarana kadar çekirdeğini. Biz böyle yapardık eskiden. Gördünüz mü? Tek tek 3 kilo vişneyi buraya ayıkladım. Şimdi şekerlerini vereceğim. Bu gece bu şekilde bekleyecek. Daha sonra yarın pişirme aşamasına geçeceğiz. Vişnelerimiz ayıklandı. Şimdi şekerlerini koyma aşamasına geçeceğiz. 3 kilo vişneye 3 kilo şeker koyacağım arkadaşlar. Burada 2 kilo şeker var. Hiç ölçmüyorum. Bunları da bugün pazardan aldım. Bu 2 kilo şekeri şöyle üzerine bakın gezdiriyorum. Ekşi olduğu için birebir şimdi şeker koyacağız. Bu şekerin de yarısını dökeceğim arkadaşlar. Toplamda 3 kilo şeker dökmüş oluyoruz. Şöyle biraz kalsın. Tamamdır. Şöyle şekerini altına getirelim. Sallayarak sulansın. İşte ben şimdi bunu içeri götüreceğim ki sinekler aşırı derecede çoğaldı. Yarına kadar bekleyecek. Daha bu suyla dolacak. Hiç su koymayacağız. Daha sonra pişireceğiz. Ve vişne reçelimiz hazır olmuş olacak. Evet dostlarım. Dün vişne reçelimizi yapmaya başlamıştık. Bugün devamını yapacağız. Gördüğünüz gibi vişne reçelim burada. Gördüğünüz gibi epeyce bir sulandı. Suyunu saldı. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Dünkü videonun devamıdır bu. Dün gelenler tekrar gelip izleyebilir. Hemen başlayalım. Burada ocakta pişireceğim. Tencerem zaten dün hazırlamış olduğum tencerem. Gördüğünüz gibi içinde epeyce kendi suyunu sağladı. Artık hiçbir su koymayacağız. Bu şekilde pişireceğiz.
Şimdi ilk aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi reçelimiz burada. Burada ocakta pişireceğim için bunun altının karalanmasını istemiyorum tencerenin. Şöyle alt kısmına biraz bulaşık deterjanı süreceğim. Boşaltıp tekrar uğraşmak istemediğim için şöyle tenceremin şunu da alalım buradan. Şuraya koyalım. Böyle bulaşık deterjanı sürerseniz ateşte pişen tencerelerin altlarını temizlemesi çok kolay. Evet, şimdi ocağımızı yakalım. Ocakta pişirmeyeceğim, tüpte pişirmeyeceğim. Tüp oldukça pahalandı arkadaşlar. Artık şöyle bahçeden çalı çırpı odun parçası toplayıp burada pişireceğim. Şimdi zaten ocağımız çarpacak, şimdi hızlanır, dolu altı. Şöyle karıştıralım ki öf. Dibinde şekerler erisin. Kendi suyla yapacağımız için zaten çok çabuk olacak. Evet arkadaşlar, kavanozlarımı da hazırlamıştım. Şimdi onları biraz kurulayalım ki kavanozlarımızı yıkadım ben de. Sözünü de ters kapamıştım. Şöyle içlerini bir kurutalım. Yaş kalmasın. Evet. Kurumuş bunlar zaten. Bak, kaynamaya başladı benim reçel. Böyle taşmasın. Kavanozlarımız hazır. Şöyle çekelim kenara, onları da reçelimizi takip edelim. Gördüğünüz gibi reçel köpük. Bakın. Artık köpürmeye başladı. Kaynıyor. Fazla sürmez, çark olur. Gördünüz mü nasıl kabardı? Ateşi yavaşlatmamız lazım altında. Şöyle. Üstündeki biraz şu köpükleri alacağım. Bunlar acı yapmasın diye alınır. Ama bakın sürekli köpürüyor. Yavaşlattık, altında odunları aldık ama böyle köpürüyor. Ay, gözlerim yandı. Biraz kaynasın. Ocağımızı yanmasını bıraktık. Çünkü taşıyacak arkadaşlar. Çok güzel renge bak. Şu kenardaki şu aşırı köpükleri de alıyoruz. Ateş hızlı yandığı için çok çabuk olacak. Şimdi limonunu vereceğim zaten. Yarım limon vereceğim. 3 kilo vişneye burada arkadaşlar. Yarım limon. Hop. Ay, kaçma. Bu da şekerlenmemesi için. Neyse. Çekirdekleri kaçırdık ama zarar olmaz.
yeterli. Bakın çok güzel oldu. Gerçi bayağı güzel oldu da yani ölçmeme bile gerek yok. Şu şekilde kıvamından alalım. Evet arkadaşlar bakın kıvamını görüyorsunuz mu? Şu anda hani sıcak hali. Bu soğuyunca tam ekmeğin üzerine sürmelik olacak. Yani daha böyle koyu bir kıvama dönüşecek. Görüyorsunuz. Evet reçelimiz kıvama geldi. Ve bir cezveyle dolduracağım. Ocaktan hiç indirmeden. Soğumasını beklemeden dolduruyoruz. Şimdi bu taneli yerlerini genelde şöyle ilk önce paylaştırın. Kaçanları sonra temizleriz. Hepsine eşit taneler gelsin. Daha sonra suyunu verin. Hepsine meyveleri eşit dağıtın. Dediğim gibi 3 kilo reçelim çıktı. Çok az burada kaldı. Yani yarım kilo bile olmaz. Şimdi şöyle avlunun kenarını biraz ıslattım. Ağızlarında çok sıcak. Batan yerleri aldırıyoruz. Şimdi kapakları çok sıkı kapatmamız lazım. Şöyle bakın arkadaşlar. 2 geri alın. Tam oturuyor o zaman. Bir ileri. Elinize muhakkak havlu bulunsun ve sıkı sıkı var gücünüzde kapatın. Şurayı koyalım şimdi yere. Aynen diğerinde. İki kere geri atıyoruz bak şimdi. 2 geri bir ileri. Tekrar var gücünüze sıkıyoruz. Adamınız varsa evde ona yaptırın. Onu da koyuyoruz. İşte arkadaşlar reçelimiz hazır. Tabağa biraz koydum. Burada da dediğim gibi 2 büyük 2 de küçük kavanozda. 2 büyük 2 de küçük kavanozda reçel var. Burada da tabağa koyduğum reçelim var. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Siz de yapın hazırlayın. Tabii benim bahçe ocağı yaptım ama siz artık içerilerde şehirde olanlar yapacak. Ama pahalı olur deyip yapamazlık etmeyin. İnanın bunları kışın daha pahalı yiyeceksiniz. Lütfen yapın ve kışlığınızı hazırlayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Harika oldu. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.